Selamlar sevgili Aslan, yükselen burcu Aslan olan dostlar 11-17 Eylül haftasındayız. Evet, bu haftaya girişte hemen sizin için Ay Aslan burcunda, yani sizin burcunuzda olacak pazartesi ve salı günü. Yaşamış olduğumuz o balık dolunayının etkileri hayatınızda bir takım karar verme, net olma, hem kendi hayatınızda hem ilişkilerinizde de bir takım gelişmeleri takip edeceğiniz, yön vereceğiniz bir iki gün sizi bekliyor olacak. Böyle bir giriş yapacaksınız. Pazartesi günü biraz durağan olabilir ama salı günü daha hareketli bir gün. Karar vermek anlamında Uranüs'ten etkiler var. Ani kararlar alabilirsiniz. Düşünmeden hareket edebilirsiniz. Özellikle ilişkileriniz söz konusuysa lütfen bu yönde böyle ani kararlar almayın. İşin içinde maddi koşullar, para olduğunu düşünüyorum. Finansal konular yani. Bir de Venüs Retrosu burcunuzdaydı. Aslan burçlarını gerçekten ciddi derecede zorladı. Şimdi Venüs Retrosu artık bittiğine göre yine Aslan burcunda, o da sizin burcunuzda hala sürüyor. İlişkilerinizi aslında yönetmekte daha rahat, daha relax olabilirsiniz. Bu fırsatlar da getirir. Bir takım güzellikler de getirebilir. Harcama yaptırır bu arada. Kılık, kıyafet harcamaları, gardırobunu yenilemek, işte eşine, sevdiğine, belki ailesine, eşine ya da bazı işte hediyeler almak gibi durumlar da söz konusu olacaktır. Ve diğer anlamda Aslan burçları için güzellik ve estetik kaygısı biraz öne çıkabilir ve kendilerine böyle kozmetikle ilgili bir takım yenilikler yaptırabilirler, bakımlar yaptırabilirler. Böyle de bilirler ve böyle de bir süreç olacak. Saç bakımı mesela, yine özellikle tabii kadın arkadaşlar burada daha çok ilgilerini çekebilir. Aslında bunun için güzel bir iki gün olacak kuaförlerle alışveriş açısından baktığımızda. Evet, devam ediyoruz. Bu haftanın önemli haberlerinden bir diğeri, artık hafta sonunda Merkür Retrosu bitiyor. Bir diğer haberimiz de yine hafta sonu, yani Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Başak Burcu'nun 21 derecesinde bir Uranüsyen yeni ay doğacak. Peki bunlar ne demek? İşte biraz önce saydım harcamaları, Uranüs çünkü size bir kare yapıyor, abartabilir. Oraya lütfen dikkat edin. Kendimizi aşacak, bütçemizi aşacak gelişmeler getirebilir, sözler verebiliriz, harcama yapabiliriz. Bunlara lütfen dikkat edin ki dikkat edeceğiniz zaman dilimleri olacak. Mesela bir tanesini hemen söyleyeyim size. Salı günü bunlardan bir tanesi Ay Uranüs karesi var. Ani böyle duygularla hareket ederek böyle bir girişim içinde bulunabiliriz. Şimdi çarşambadan itibaren artık Ay Başak Burcu'na geçecek. Yeni ay evresinde, ama diğer yandan Balık Burcu'ndaki Dolunay'ın fazı da kapandığı için bir takım sonlar ve başlangıçlar dediğimiz alan. Yani finansal, mesela bir borcu kapatmak ya da bir borcu yapılandırmak, banka, finans, işte diğer yandan ortaklı işler vesaire gibi konular. Şimdi yeni ay Perşembe gecesi Cuma gecesine geçtiğimiz 15'inde tam para evinizde doğuyor. Şimdi sevgili aslanlar, eğer burada bir 21 derecelerde bir gezegeniniz varsa, diyelim Venüs, işte Güneş olabilir, Ay olabilir. Bunların üzerinde doğacağını düşünün bu yeni ayın ve sürpriz, ani, beklenmedik, hızlı para akışları gelebilir. Uranüs'ten dediğim gibi çok önemli, çok ciddi bir etki alıyor. Aniden değişebilen koşullar sizi dünyanın en mutlu insanlarından biri yapabilir. Gerçekten aslanlar parayla ilgili bir 10 günlük sürece giriyorlar bu hafta. Tam olarak Perşembe günü. Yalnız önemli kararlar aldığınız, diyelim ki, diyelim bir teklif aldınız, iş değiştirme teklifi olabilir bu. Maaşlarına zam alabilirler mesela çalışan arkadaşlar. Veya çok güzel bir yeni iş anlaşması yapabilirler ve bu beklentilerinin doğrultusunda olmayabilir. Çok çok daha üstünde olabilir. Böyle de düşünmemiz lazım. Şimdi Merkür Retrosu burada bitiyor. Evet, ayın 15'inde, ama hala es olacak. Tam olarak düze dönmesini beklemenizi, karar vermek, girişimde bulunmak için 18 Eylül'ü beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü zaten 18 Eylül'de önümüzdeki pazartesi günü olacak. Bu anlamda önemli. Şimdi bu gelişmeleri adım adım baktığımızda mesela şöyle gelişmeler olabilir. Evet, Perşembe günden itibaren Ay artık Başak'ta olacak dedik, çarşambadan itibaren.
Perşembe günü Ayın Jüpiter'le bir üçgeni var. Aynı zamanda Güneş, Uranüs'ün ve Jüpiter'in o güçlü enerjisini tetikleyen bir gün. Çünkü Ay Başak Burcu'nda retro Merkür'le kavuşuyor. Hemen 14'üne geçtiğimizde. Dolayısıyla Ay Merkür kavuşumu da burada niyetlerimizi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi çok hızlı şekilde değiştirebilir. Çok yeni, orijinal fikirler getirebilir. O gece 15'ine geçerken de gece 3.30-4 sıralarında Uranüs'ten yeni ay doğuyor. Ve yeni ayın etkilerini Cuma günü çok hissedeceğiz. Cumartesi günü çok hissedeceğiz. Çünkü Cuma günü yine güzel bir gün. Gün boyunca ama dediğim gibi ani gelişmeler bekleyebiliriz. Cumartesi ise Uranüs ve Güneş arasındaki o üçgen açı tam olarak kesinleşiyor. Gece 04 sıralarında, yani cumartesiye geçtiğimiz sabaha karşı. Bu ne demek? Bir Aslan Burcu olarak sizin için çok farklı bakış açılarına açık olmanızı tavsiye ederim. Bir yenilik yapmak istiyorsanız, ki birçok aslan marjinal yenilikler yapabilir bu arada. Uranüsyen etkiler altında yapılan özellikle fiziki yeniliklerden bahsediyorum. Daha sonrasında pişmanlık verebilir. Buraya dikkat edin. Fakat işin para kısmına gelirsek, maddi kazançlar bakımından baktığımızda yeni kapılar açar. Yeni vizyonlar getirir size. Ummadığınız bir aile içinden gelebilecek bir destek. Mesela eşinizle bir anlaşmazlık, hayat arkadaşınız olabilir, varsa burada bir çözüm yolu bulunabilir. Uranüs her zaman kendimizi çok farklı şekilde görmemizi ve yeni olanaklar, önümüzdeki sonsuz seçenekleri de değerlendirmemiz anlamına gelir. O yüzden bunları değerlendirin. Evet, Cuma akşam gece saatlerinin itibaren Ay artık Terazi burcuna geçecek ve Cumartesi, Pazar boyunca da Terazi burcunda seyrine devam edecek. Bu mesela sizler için nasıl bir etki veriyor? Bu 3 gün girişimler yapmak, başlangıçlar yapmak. Çünkü Mars Terazi'de sevgili aslanlar. Bu sizin girişim, başlangıç, sevdiğiniz, size yakın olan insanlarla olan ilişkilerinizde bir takım kaotik durumlar getirmiş olabilir. Ve bu 2,5 günlük süreçte, yani hafta sonu boyunca da mesela kardeş olabilir bu. Kız kardeş, erkek kardeş ya da yakınınızdaki insanlar, belki apartmandaki komşularınız olabilir. Bir seyahat yolu da açma imkanı var. Bunlar gündeminizde olacak. Bilhassa pazar günü Venüs'ün Jüpiter'le bir karesi var. Burada Venüs sizin burcunuzda. Jüpiter şu anda kariyer evinizde. Evet, güzel fırsatları biraz büyütebilir açıkçası. Yakın çevrenizden alacağınız tavsiyeler, akıllar vesaire, bunlar mesela size destek olabilir. Hafta sonunu böyle değerlendirebilirsiniz. Fakat yine nihai son kararı kendiniz verin. Çünkü kişi en iyi kendisi bilir. Nereye kadar ne yapabileceğini. Tavsiyem narizane budur. Şimdi Ay buradan geçerken Güney düğüm burada, Mars burada. Aslanlar için biraz geçmişi gündemine getiriyor bu aslanları. Yani geçmişteki konular gelecektir. Eski, bunlar yakın zamandan bahsetmiyorum. Yani kısa geçmişten bahsetmiyorum. Uzun vadeli geçmişten bahsediyorum. Ancak mesela bu haftaki durumlar, gündeminize gelen durumlar, inanın uzun vadede tüm aslanlar için bunu söyleyebilirim. Sonbahardan itibaren birçok aslan burada bahsetmiş olduğum şu anki konuları önemli ölçüde etkileyecek. Belki taşınacaklar, yeni bir hayat düzenine geçecekler. Tüm aslanlar, uzun vadeden bahsediyorum ama hani bunların işaretleri zaten geliyordur. Çok ani harekette bulunmamanızı tavsiye ederim açıkçası. Araç alacaklar. Mesela dijital platformlarda boy gösterecekler. Ondan sonra araçlarla ilgili konular gündeminde olacak ve tabii ki trafikte kesinlikle aslan burçlarının daha dikkatli olmasını öneriyorum. Bu sadece bu hafta değil, yıl sonuna kadar olan süreçten bahsediyorum. Hani Mars orada zaman zaman tetiklenecek tabii. Burası trafiği işaret ediyor. Ha, şu da var. Bu olumlu olarak da bakabiliriz buna. Venüs şu anda iyi bir yerleşimde, yani sizin burcunuz olduğu için burayı destekliyor. Belki yeni bir araç aldırır mesela, böyle bir fikir de doğabilir açıkçası. Evet, böyle bir zaman dilimi sevgili aslanlar. Hayatınızdaki maddi sorunları
ortadan kaldırabilecek bir yeni ay önümüzdeki 12 günü sabırsızlıkla bekleyin. İyi değerlendirin diyorum. Umarım her şey kolaylıkla, rahatlıkla ve akışta hayatınızda devam eder. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.